Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere hızlı, basit, kolay ve etkili bir grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben bu grafikle herhangi bir firmanın üretim, fire ve satış değerlerini göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu değerleri alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de. Bu sefer şuraya. Özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle grafiğimizin hazırlanmasında bize faydası olacak verileri hesaplatalım. Onun için buraya geliyorum. Şuraya shift eşittir diyorum. Ve 1 eksi şuradaki değeri çıkarıyorum. Enter deyip aşağı doğru çektiriyorum. Buradaki değerler %100'ün sonuç değerinden kalan değerlerdir. Şurayı seçiyorum. Şuradan ekleye geliyorum. Şuradan grafiklerden şunu seçiyorum. Şunu aşağı alıyorum. Hafif büyütüyorum biraz. İlk yapmanız gereken şuradaki ölçütü ayarlamak. Ekseni biçimlendir diyorum. Buradan şuraya 0 yazıyorum. Şuraya 1 yazıyorum, yani %100 anlamına gelen 1. Şurayı da 0,1 yazıyorum. Ve kapatıyorum. Şunu artık silebilirim. Öncelikle yapmak istediğim şuradaki değerlerin şuradaki sırasıyla olması. Bunun için şunu seçiyorum. Şuraya sağ klik, ekseni biçimlendir diyorum. Ve buradan ters sırasıyla kategoriler kısmını seçip aynen şu sırayı şuraya sağlatıyorum. Bu seçiliyken şuradan bold yapıyorum ve değerini 11 yapıyorum. Şimdi grafiğimizin renklerini ayarladım. Bunun için öncelikle şuna geliyorum ve şunu çift tıklıyorum. Sadece şuranın seçilmesini sağlıyorum. Buradan da biçimden şu alana geliyorum ve renklerini seçeceğim. Ben bu sefer şunu seçmek istiyorum. İlk renk olarak. Daha sonra şunu çift tıklıyorum ve buradan geliyorum. Şunu seçeceğim. Ve buna geliyorum. Bu sefer çift tıklıyorum yine. Ve bu sefer de şu sarı olsun. Daha sonra şuraya geliyorum. Sadece yine bunu seçiyorum. Burası seçiliyken şuraya geliyorum dolguya. Düz dolgu diyorum. Ve bu rengi seçmeye çalışıyorum şuradan. Şunu seçiyorum. Ve saydamlığını arttırıyorum. 155'e kadar. Daha sonra aynı şekilde şunu. Düz dolgu. Ve buradan bunu seçiyorum. Saydamlığını 155 yapıyorum. Ve son olarak şunu. Düz dolgu. Şunu seçiyorum. Ve 155 yapıyorum. Şimdi grafiğimizin veri etiketlerini ekleyelim. Bunun için şuraya geliyorum. Sağ klik, veri etiketleri ekle diyorum. Ve veri etiketlerini seçiyorum. Bunlar seçilirken şuradan rengini beyaz yapıyorum. Bold kalın yapıyorum. Ve büyütüyorum. 16 iyidir. Bu seçiliyken buradan biçime gelip şuradan da efekt vereceğim metine. Ve şunu vereceğim. Grafiğimiz neredeyse hazır. Şunu sileceğim. Şu çizgileri siliyorum. Grafik başlığını sileceğim. Şimdi son tuşları yapabiliriz. Close çizgilerini kaldırıyorum. Bu seçiliyken, grafik seçiliyken
Dolgu yok diyorum. Ana hat yok. Şunu seçiyorum. Dolgu yok. Ana hat yok diyorum. İç grafiğimizi seçiyorum. Dolgu yok. Ana hat yok diyorum. Şunları beyaz yapıyorum. Şimdi hesaplatabilmek için, şurayı hesaplamasını yapabilmek için buradan geliyorum. Şuradaki formülleri alıyorum. Kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum. Daha sonra formüllere gelip şimdi hesapla diyorum. Bar grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.